Başlamadan bir detoks çayımızı içelim. Şaka bir yana detoks çayı değil tabii ki de içerisindeki su. Detoks çayını bilmiyorum ama bu tasarım bana ait bardakları ve tişörtleri açıklamadaki linkten temin edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza ve kendinize hediye edebileceğiniz supplementlerle alakalı bu güzel tasarımlar aklınızda bulunsun. Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere detoks hakkında gerçeklerden bahsedeceğim. Son zamanlarda oldukça popüler olan bu detoks konusu özellikle birkaç günlük programlarla 48 saatte detoks programı gibi bazı kavramlarla sizlere pazarlanmakta. Evet, bu kısa dönemlik programlarda veya kamplarda en azından bunu nasıl yapabileceğiniz hakkında bazı şeyler anlatılabilir. Ancak vücutta böyle kısa süreli bazı programlarla veya çaylarla veya bazı takviyelerle birkaç günlük detoksifikasyon diye bir şey söz konusu değildir. Detoksifikasyonun kelime anlamı vücudumuzdaki toksinlerin temizlenmesi. Biz özellikle modern yaşamla birlikte maalesef birçok çevresel faktöre maruz kalmaktayız. Hava kirliliğinden sigara kullanımına kadar, kullandığımız ilaçlardan, plastiklerden maruz kaldığımız BPA'ya kadar, ağır metal maruziyetinden vücudumuzdaki reaksiyonların yan ürünü olarak ortaya çıkan artık maddelere kadar vücudumuzda sürekli hem kendi oluşturduğumuz hem de dışarıdan maruz kaldığımız temizlenmesi gereken maddeler bulunuyor. Bu temizlenmesi gereken maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan sistemlere de detoksifikasyon sistemleri diyoruz. Detoksifikasyonun da en temel organı karaciğer. Karaciğer bu alanda vücudun bütün kahrını çeken organımız. Karaciğerde de bu detoksifikasyon mekanizmalarını aslında 3 temel gruba ayırabiliyoruz. Faz 1, faz 2 ve faz 3 aşamaları dediğimiz bu detoksifikasyon sistemlerinde aslında temel mantık yağda eriyen toksinlerin suda erir hale dönüştürülerek idrarla, gaytayla, terle birlikte dışarı atılabilmesinin sağlanmasıdır. Örneğin vücutta dönüştürülmesi gereken ve atılması gereken şeylerin başında kullandığımız ilaçlar da geliyor. Paracelsus'un bir cümlesi var. İlaçla zehri ayıran dozudur diye. Dolayısıyla kullandığımız ilaçlarda, takviyelerde işte bu faz 1 reaksiyonlarıyla yağda çözünür halden suda çözünür hale dönüştürülüyor. Vücuda sağlık faydalarını gösterdikten sonra da idrarla, gaytayla veya safrayla birlikte dışarıya atıyoruz. Bu faz 1 ve faz 2 reaksiyonlarında görevli bazı mikronütriyentler, mikrobesinler, bazı takviyeler söz konusu. Özellikle faz 1 reaksiyonları için B vitaminleri, glutatyon, bazı flavonoidler önemli görev almaktadır. Asıl burada dikkat etmemiz gereken nokta ise bu faz 1'den faz 2'ye geçiş döneminde oluşan ara ürünler daha potent toksik maddelerdir. Bu ara ürünlerin temizlenmesine de antioksidan vitaminler ve mineraller görev almakta. Nedir bu antioksidan maddeler? Özellikle alfa lipoik asit, silimarin, yeşil çay içerisindeki epigallokataşin gallat gibi, C vitamini gibi bazı antioksidan maddeler faz 1 ile faz 2 arasında oluşan ara ürünlerin vücuttaki zararlı etkilerinden bizleri korumaktadır. Daha önce metilasyon videosunda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi faz 2 reaksiyonlarında temelini metilasyon sistemleri oluşturuyor. Burada da özellikle B vitaminleri, çinko ve magnezyum, bazı glisin ve glutamin gibi amino asitler de bu faz 2 sistemini destekleyen temel mikrobesinler arasında yer almakta. İşte faz 1 ve faz 2 sisteminiz sağlıklı çalışıyorsa ne oluyor? Bu yağda eriyen toksinler suda erir hale getirilerek idrarla birlikte, terle birlikte ve safra yoluyla yani karaciğerden safra senteziyle bağırsağınıza akıtılarak gayta ile birlikte atılması sağlanıyor. İşte bu sistemlere de biz faz 3 diyoruz. İşte detoksifikasyon için en önemli nokta da buraya dayanıyor. Yani siz vücudunuzdaki toksinlerden arındırmak istiyorsanız hem bol su tüketerek idrar yollarınızın doğru çalışıyor olması lazım. Hem terliyor olmanız lazım. Bu böyle oturduğumuz yerde sıcaktan dolayı terlemeden bahsetmiyorum. Spor yaparak terleme mekanizmalarını ciddi anlamda çalıştıracak kadar bir terlemeden bahsediyorum. Üçüncüsü de defekasyonda yani büyük tuvaletinizde yapma anlamında problem yaşamıyor olmanız gerekiyor. Yani önce çıkış kanallarını aktif çalışabilir hale getirmeniz lazım. Yani kabız bir insan, terlemeyen bir insan, bol su tüketmeyen, idrara günde çok az çıkan bir insan detoksifikasyon
yapamaz. Faz 1 ve faz 2 sistemleri doğru çalışıyor olsa bile çıkış kanallarında problem olduğu için tam anlamıyla detoksifikasyon gerçekleştiremez. Burada da özellikle yine bağırsak hareketlerinizin düzenli çalışması, düzenli bir şekilde dışkılayabilmeniz için de prebiyotik lifler oldukça önemli. Daha önce yayınladığım prebiyotikler videosunda bu noktada izlemenizi tavsiye ederim. Bu yağda erime, suda erime meselesi neden önemli? Hani dedik ya, yağda eriyen toksinlerin biz suda erir hale getirilerek, yani faz 1 ve faz 2 reaksiyonlarıyla gerekli mikrobesinlerle birlikte bu mekanizmalar doğru çalışırsa bunu idrarla, safrayla veya gaytayla birlikte atabiliyoruz demiştim. Eğer bu detoksifikasyon mekanizmaları doğru çalışmazsa, yani vücutta yağda eriyen toksinler suda erir hale dönüştürülemezse ve vücutta seviyesi artarsa vücut bu toksinleri yağ dokuda depolar. Yani kilolu bir insansanız yağ dokunuz aynı zamanda bu toksinlere ev sahipliği yapan bir depo görevi görür. İşte özellikle yoğun kilo verilen dönemde bu toksinler açığa çıkar ve bu kilo verme döneminde metilasyon sisteminizin doğru çalışıyor olması lazım. Yani B vitamin depolarınızın, folik asit, B12 depolarınızın dolu olması lazım. Magnezyum, çinko gibi takviyeleri kullanıyor olmanız lazım. Ve yine ara basamakta ortaya çıkan toksinlerden korumak için de antioksidan maddeler olan alfa lipoik asit gibi, epigallokataşin gallat gibi, silimarin gibi, deve diken ekstresi gibi bazı takviyeleri de hayatınıza dahil etmeniz burada fayda sağlar. Eğer bu detoksifikasyon gerçekleşmezse o verilen kilolar maalesef kalıcı olamaz. Vücut tekrar bu toksinleri depolayabilmek için yağ dokusu üretmeye meyilli olur. İşte kilo verdikten sonra çok hızlı bir şekilde ben bu kiloları geri aldım diyenleriniz aranızda vardır. Bunun da sebebi buraya dayanmakta. Yani hızlı kilo verilen dönemden sonra da detoksifikasyon ve vücuttaki toksinlerin bu dönüşüm mekanizmalarıyla birlikte vücuttan atılabilmesi elzem hale geliyor. Son olarak faz 3 reaksiyonlarından bahsettik. Ne dedik? Bir yöntemle safra ile birlikte bu toksinleri biz bağırsağa akıtıyoruz. Defekasyonla birlikte dışarıya atmaya çalışıyoruz. Eğer defekasyon sistemleriniz doğru çalışmıyorsa bu atılan toksinler tekrar bağırsaktan geri emilebilir. Bu noktada da bu geri emilimi engelleyen bazı süper besinler var. Spirulina ve chlorella bunlardan bir tanesi. Gelecek videoda spirulina ve chlorella'yı çok daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu spirulina ve chlorella hakkında anlatacaklarımı da lütfen dikkatle takip edin. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan daha başka sorularınız varsa tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı tüm DNR'larda ve kitapçılarda ve online platformlardan temin edebilirsiniz. Beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Peki siz hiç detoks yaptınız mı? Detoks amacıyla neler kullandınız ve bu konuda neler düşünüyorsunuz? Siz de videonun altında yorumlarda deneyimlerinizi yazarsanız karşılıklı etkileşimde bulunmuş oluruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.